Dökülen saçlarım için saç kaymağı hazırladım. Bir de saç cilası. Saçlarım avuç avuç dökülmeye başlamıştı. Ben de bu tarifi hazırlarken hemen sizlere videosunu çekip yapmak istedim. Saç kaymağı gerçekten saçlara çok güzel bakım yapıyor. Bir tane yumurta sarısı kullanıyoruz. Akını ayırıyoruz, cildimize uygularız. Yumurta sarısının içeriğindeki protein desteğiyle ve içerisine şimdi eklediğim bu güzel yağın özleri saç için paha biçilemez. Üstelik sadece 3 malzeme ile hazırlıyoruz. Bir yemek kaşığı Hint yağı ekledim. İlk önce sıralamasını bu şekilde yapın. Yumurta sarısıyla Hint yağını çok güzel bir biçimde karıştırıyoruz. Güzel bir doku elde ediliyor. Bakın kıvam bu şekilde. Ve şimdi son dokunuşu yapacağız. Son malzemeyi ekledikten sonra burada çırpma aşaması oldukça enteresan. Bunu çırptıkça resmen kaymak kıvamını alıyor arkadaşlar. Aloe vera jeli bir yemek kaşığı dolusu. İster böyle çırpıcıyla, isterseniz kaşıkla iyice çırpın. Çırptıkça o dokuyu elde edeceksiniz. Saçlarınız temiz ya da kirli olması hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bunu saçlarınıza o kadar rahat uyguluyorsunuz ki bu kaymak dokusundan dolayı kırılan, yıpranan, hatta canlılığını yitiren matlaşan saçlara çok güzel bir doku kazandırıyor. Bu kadar emin konuşuyorum çünkü ben kendi saçlarımı uyguladım ve şuraya bakar mısınız? Resmen krem. Pahalı ürünler almaya hiç gerek yok. Evinizdeki bu pratik malzemelerle hazırlayıp siz de sonucuna hayran kalabilirsiniz. Bakın dokusunu yakından görmeniz için tekrar farklı bir tabağın içerisine alıyorum. Bakın bildiğiniz kaymak gibi oldu. Ben bu yüzden bunun adını saç kaymağı koydum. Zaten saçlarımın verdiği etkiyi görseniz birazdan uygulamalı olarak da göstereceğim sizlere. Bu tarif bir kere hazırlanıyor ve tek kullanımlıktır. İçerisinde yumurta olduğu için saklama falan olmuyor. Saç boyutunuza göre saçlarınız daha azsa ölçüleri yarıya düşürün. Hatta yumurta sarısının bile yarısını kullanabilirsiniz. Ama saçlarınız e, çok daha gür ve uzunsa bu sefer ölçüyü ikiye arttırabilirsiniz. Bunun uygulanışını videonun sonunda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ben bunun dokusuna gerçekten hayran kaldım. Saçlarıma uyguladım ama etkisine bayıldım. Şimdi hemen ikinci tarife geçmek istiyorum. Saç cilası. Yumurtayı saçlarımıza uyguladık, koku olur mu? Ya da saçlarımıza sarımsakla bakıyoruz. Sarımsak bakımı yapıyoruz. Kokusu kalır mı? Ya da soğan bakımı yapıyoruz. Kokusu kalır mı? Hayır, kalmaz. İki malzemeli çözüm arkadaşlar size. Bu da aklınızda olsun. Hem saçlara keratin etkisi veriyor bu iki malzeme ama hazırlanışı püf noktaları bu şekilde. Bir yemek kaşığı Türk kahvesi, 2 yemek kaşığı sıcak su, ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum ve bunu 2-3 dakika kadar demlenmesi üzere bırakıyorum. Demini alması, kahvenin özünün sıcak suya geçmesi ve birazdan göreceksiniz kremsi dokuya ulaşması. Bakın bu şekilde. Bunun için mutlaka bu demleme süreci önemli. Ve şimdi ne yapıyorum? Son malzememi ekleyeceğim. Son malzemede hepimizin evinde bulunan şampuan. Hangi tür şampuan kullanıyorsanız hiç fark etmez. Bir yemek kaşığı da şampuan ekliyoruz. Burada bunu çok güzel bir biçimde çırpacağız. Siz de benim gibi yapın. Önce maskeyi hazırlayın. Maske orada bir demini alsın. Yani saç kaymağı. Diğer taraftan da hemen akabinde bu şekilde kahveyle olan saç cilasını hazırlayın. Her ikisi de hazır olsun. Bu şekilde iyice çırptım, çırptım, çırptım. Bu kahve, şampuan ve sıcak su çok güzel bir biçimde özleşti. Kahvenin zaten saç diplerine uyarıcı etkisi var. Saç derisindeki kaşıntı varsa, dökülmeler varsa, aynı zamanda e, saçlarınızda yıpranmalar varsa çok güzel bir keratin etkisi veriyor. Güzel bir bakım elde ediliyor. Bakın dokusu bu şekilde olacak. Tam güzel bir doku elde ediliyor. Bu aslında bana çok fazla geldi. Bunun yarısını kullandım ben. Ama bu kaldığı zaman herhangi bir sorun olmuyor.
Zaten gün aşırı falan yıkıyorsanız saçınızı birkaç gün içerisinde tekrar aynı şekilde saçlarınızı bu saç cilası ile yıkayabilirsiniz. Şimdi gelelim saç kaymağının saçlarına uygulanışı. Bu uygulamayı da ben sizlere hemen kendime uygularken çekimini yaptım. Bakın tam bir kaymak etkisi. Sürmelere doyamadım gerçekten. Bu arka platformda gördüğünüz de yakında sizler için hazırlayacağım mavi krem arkadaşlar. Cilt kremi. O yüzden takipte kalmayı, alta yorumlar bölümüne de mavi krem yazarsanız kısa sürede tarifi sizlere ulaştıracağım. Saçlarınız temiz ya da kirli olması hiç fark etmiyor. Saç uçlarından, saç köklerinden saç uçlarına kadar güzelce bolca bolca hazırladığımız tüm malzemeyi sürüyoruz ve tepede topluyoruz. Bakın saçlarımın önleri nasıl açıldı ya. Yani bir stres insanı bu kadar mı yıpratır? Gerçekten yıpratıyor. Saçlarımızda 30 ya da 45 dakika kadar bekletiyoruz. Sürenin sonunda saçlarımızı şampuanlamaya yani cilalamaya geçmeden önce saçlarımızı soğuk ya da ılık suyla bolca duruluyoruz. Ardından saçlarımıza bu hazırladığımız saç cilasını uygulayacağız. Güzelce bir köpürtüyoruz arkadaşlar ve saç cilasını saçlarınızda 2-3 dakika kadar bekletirseniz çok daha güzel sonuçlar elde ediliyor. Ben saçlarımda o şekilde beklettim. Ardından bolca suyla duruladım ve saçlarıma havlu sardım. Ben saçlarımı kurutmuyorum çünkü zaten saçlarım çok yıprandı. Havluyla fazla suyunun gitmesini bekleyip ardından tarayıp kendi halinde kuruması üzere o şekilde bekletiyorum. Bu tarifi ne kadar sıklıkla uygulayabilirsiniz? E, Saç cilasını haftada 2 kere 3 kere kadar uygulayabilirsiniz. Fakat saç kaymağını haftada bir kere ya da 2 haftada bir kere uygulama yapabilirsiniz. Tabii bunların arasına ben yine saçlar için değişik tariflerim var. Onlardan da yapacağım. Çünkü kendi saçlarımı bir an evvel canlandırmak istiyorum. Malum önümüz yaz. Yaz dönemine gelmeden şöyle saçlarım iyice bir bakımlansın. Hiç değilse kış aylarında dışarıya çıkarken bir şapka ya da farklı bir şey takıyorsun. Bone gibi saçlarını. Ama yazın malum o şekilde dışarıya çıkılmıyor ve saçlarım da inanın gerçekten çok kötü bir durumda oldu. Yani tabii stres dönem dönem hepimizin yaşadığı zorluklar olabilir. Bu yaşadıklarımdan kaynaklı diye düşünüyorum ben. Bu şekilde arkadaşlar. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Videomu beğenmeyi, tarifi çevrenizle paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabım Türkan Yellowstone ve Facebook hesabım Türkan Yellowstone. Bunlardan da takip ederseniz memnun olurum. Tarifimi tüm çevrenizle paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Burada da bir kamera arkası çünkü damlasını bile ziyan etmek istemiyorum. Sonuna kadar tüm malzemelerimi şöyle güzelce sıyırıp ilgili kaplarımın içerisine aktarıyorum. Bunları da sizlere böyle küçük bir sürpriz olsun istedim. Evet arkadaşlar yorumlar bölümünde buluşalım. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler nelerse bunlardan konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.